Önümüzde Drave Vadisi uzanıyor. Sonsuz, vahşi, el değmemiş bir vadi. Öyle derin ki, vahşi bir yaratık bile yolunu kaybeder burada. Her yan orman, 1000 yıllık akça ağaçlar, köklerine kadar su altında. Devasa bataklıklar, ama kamış ve nilüferlerle değil. Dev ağaçlarla kaplı, canlandırıcı sularda taze kökler açan dallarla. İşte kuğu burada yuva kurar. Balıkçıl, kör karga, altın çülge. İnsan ayağının neredeyse hiç basmadığı bu yerde yaşayan yaratıklar. Uzun yaz boyunca çekilen sular, küçük höyükler açığa çıkarır. Ve o höyüklerin üzerinde tuhaf, muhteşem çiçekler filizlenir. Sanki tufandan bu yana hiç açmamış gibi. Bu sümüksü toprakta her şey dev gibi yükselir. Huni şeklinde sarmaşıklar, herdem yeşil yer sarmaşığı. Dallar ağaçtan ağaca uzanır. Karanlık akça ağaçların etrafına çiçekli çelenkler örer. Sanki bir hamadriyat, ona adanmış koruyu taçlandırmıştır. Ama bu sular alemi ancak akşam olduğunda uyanır. O zaman bütün su kuşları havaya yükselir. Hüzünlü, monoton çığlıklar yükselir. Balıkçılın sesi, yeşil kaplumbağanın ötüşü ve kuğu, söylediği ezgiyle tüm geceyi doldurur. Öyle bir ezgi ki, sadece peri diyarında duyulabilir. Çünkü buraya insan henüz hiç yürümedi. Burası hala Tanrı'nın. Bazen cesur avcılar bu labirentin derinliklerine nüfuz etmeye çalışır. Ama her an kanoyla ağaç kökleri arasında boğuşmak zorunda kalırlar. Ve tam bu yerlerde, bataklık çok derin. Koyu yeşil göl otları, sarı bataklık çiçekleri, küçük siyah kırmızı semenderler, hepsi yakın görünür. Uzanan bir elin ulaşabileceği kadar yakın. Ama hepsi suyun altında, en uzun adamın başından daha derinlerde. Başka yerlerde yolu kapatan yoğun çalılıklardır. Yüzyılların birikimi ama hiç dokunulmamış. Devasa ağaç yığınları çürüyor orada. Su altındaki gövdeler taşa dönmüş. Üzerlerinde keten filamentleri ve kılmeyş uzantıları büyümüş. Sağlam bir bariyer oluşturur bu, ayakların altında sallanmayan, sarsmayan bir bariyer. Ama haindir. Bir adım daha ve ölüm oradadır. Bu bölgeye giren çok az kişi vardır. Güneyde vahşi doğayı Drave Nehri çevirir. Ağaçlar dik kıyıları dalgalara doğru eğilir. Şiddetli bir akıntı onları sürükler ve nehirde yelken açanları büyük tehlikeye sokar. Kuzeye doğru orman kısa Katorni'ye kadar uzanır. Meşeler, kayınlar. Macaristan'da başka hiçbir yerde bu kadar dik ve yüksek ağaçlara rastlayamazsın. Bu geniş ormanlık her türlü avla doludur. Yabani domuzlar, türlerinin en büyüğü, en saldırganı. Kızıl geyik de yabancı değil burada. Devasa, güçlü, cesur. Öyle ki zamanında komşu köylerin tarlalarına bile saldırılar yaparlardı. Ama onları takip etmeye kalkarsan, kendilerini iç bataklıklara atarlardı. Ve oraya gitmek imkansızdı. Hikayemizin başladığı yılın en parlak günlerinden birinde. Kalabalık bir av ekibi, ormana kucak açmış eski bir av kutusunun çevresinde hazırlanıyordu. Güneşin ilk ışınları kalın yaprakları zar zor delebiliyordu. Atlar getirilmişti. Köpekler tasmalara bağlıydı ve havlıyordu. Atkılar şakırdıyordu omuzlarda. Heyecan havayı doldurmuştu. Devasa depo arabaları, her biri 6 ila 10 öküz tarafından çekilen, çoktan toplanma noktalarına ulaşmıştı. Çevre köylerden köylüler dövücü olarak görevlendirilmişti. Balta ve çatallarla silahlanmış, düzenli gruplar halinde bekliyorlardı. Birkaç küçük grup kanoyla ormana gönderilmişti. Oyunu bataklığa kaçmasın diye korkutmak için. Herkes yerindeydi. Herkes, huzursuzdur. Sadece yaşlı eller ateşin başında oturup sakin sakin pastırma kızartır. Sonunda sinyal geldi. Av kutusunun verandasından bir boru sesi yükseldi. Atlar hırıltıya başladı. Köpekler fırladı. Avcılar ağır tüfeklerini kuşandı. Ve beklediler. Lordlarını ve soylu misafirlerini bekliyorlardı. Bir süvari grubu tepeden indi. En önde uzun boylu, kaslı bir adam vardı. Geri kalanlar, istemsizce biraz geride kalmıştı. Geniş omuzları, mükemmel biçimlenmiş göğsü, güç yayıyordu. Güneşten yanmış yüz hatları, kısa sakalı ve keskin şekilde yukarı kıvrılan bıyığı ona savaşçı bir hava katıyordu. Ama gözleri, hafif oval, mavi gözleri ve pürüzsüz alnıyla bu savaşçı yüzde tuhaf bir şiirsel parıltı vardı. Başında işlemesiz bir şapka, üzerinde bir kartal tüyü. Üstü sade yeşil, ceketi açık, içindeki beyaz dolman gümüş örgüyle parlıyordu. Yanında fil dişi bir kılıfta geniş bir kılıç asılıydı. Ve kızıl kuşağından bir Türk hançerinin inci sapı dışarı çıkıyordu.
Hemen arkasında ise iki genç binici ilerliyordu. Bir süvari, bir de Amazon. Süvari 22 yaşında görünüyordu. Belki daha az. Yüz hatları gülümseyen, nazik, solgundu. Zengin kestane kahverengisi saçları omuzlarına dökülüyordu. Parlak mavi gözlerinde sonsuz bir neşe vardı. Ama kolları ve yapısı güçtü. Sıkı oturan dolmanından çelik kaslar fırlıyordu. Başında sansar derisiyle kaplı bir kalpak, balıkçıl tüyleriyle süslenmiş. Omuzlarından muhteşem bir kaplan derisi sarkıyordu. Ve pençeleri boynunun etrafında muhteşem bir safir agrafe ile birleşiyordu. Zifiri karanlık bir Türk aygırına biniyordu. Altın kelebeklerle işlenmiş eğer örtüsü, açıkça nazik bir hanımın elinin işiydi. Amazon ise onun tam zıttıydı. Ve belki de bu yüzden bu kadar uyumluydular. Yüzü samimi, korkusuz, enerjikti. Gözleri granattan daha parlak. Biraz surat asmayı, saçlarını kıvırmayı severdi. Ama narin kaşları yüzüne gurur katıyordu. Mercan kırmızısı dudakları genişlediğinde ortaya çıkan o coşkulu gülümseme. Karşınızda bir kahraman duruyor. Başı, kalbi ve kolu herhangi bir erkek kadar güçlüdür. Siyah örgülü kitleri omuzlarının yarısına kadar düşüyordu. Üzerinde ermine kalp ağı, tepesinden cennet kuşu tüyleri dalgalanıyordu. Açık leylak cübbesi ince beline sıkıca tutunuyor ve gül beyazı arapının yanlarını katlıyordu. Kısa kolları altın iplerle bağlanmış. Uzun cübbesi bir yanına dikkatsizce atılmış, beyaz saten alt eteği ve küçük kırmızı ayakkabısı ortaya çıkmış. Onların arkasında iki süvari yan yana ilerliyordu. Kıyafetleri yüksek soylulara aitti. Biri 30 yaşlarındaydı. Uzun, parıldayan siyah sakallı. Alnında beyaz bir yıldız olan tam kan bir berberi atına biniyordu. Diğeri, yaşlı ve solgundu. Uzun açık bıyığı griye dönmüştü. Başında Astrahan şapkası, yüksek kel kafasını örtüyordu. Sakalı dikkatli kesilmiş. Ama elbisesi neredeyse gösterişsizdi. Ne dantel, ne püskül, hiçbir süsleme yoktu. Bu adam kendini fazla önemsiyor gibi görünmüyordu. Ya da öyle görünmek istiyordu. Yüzünde ince ama okunabilir bir şey vardı. Kurnaz mı? Hayır, tam değil. Ama akıllı, hesaplı ve biraz rahatsız. Okuyucu bu yüzü iyi hatırlamalı. Çünkü onu sık sık göreceğiz. Soğuk, solmuş hatlar, ince açık saçlar, sivri çift çene, küçümseyici büzük dudaklar, keskin, kırmızı kenarlı, deniz yeşili gözler. Ve yüce, kel, parlak bir alın, her yöne kırışıklıklarla çatılı. Bu yüzü unutma. Diğerleri gelip geçer. Ama bu adam, hikayemiz boyunca yanımızda olacak. Büyük adamların kaderlerini ellerinde tutarken, büyük ulusların geleceğini şekillendirirken. Kel kafalı adam, yanındaki şövalyeye usulca yaklaştı. Alçak bir sesle, sanki konuşmayı çoktan başlatmış gibi sordu. "Yani bu işe karışmayacaksın, lütfen," diye yanıtladı diğeri, sabırsız bir jest yaparak. "Bugün beni siyaset meşgul etmesin. Bir gün bile plan yapmadan, kurgu örmeden geçemiyorsun. Ama bugün için bağışla beni. Avlanmak istiyorum. Kovalamacayı ne kadar tutkuyla sevdiğimi bilirsin." Ve bununla atına vurdu. 4 nala ilerledi. Kel kafalı adam öfkeyle dudaklarını ısırdı. Ama hemen genç süvariye döndü. Gülümseyerek, "Harika bir sabah, efendim. Keşke ufkumuzda her yönden bu kadar huzurlu olsaydı." "Gerçekten öyle," diye yanıtladı genç. Ama kahramana doğru eğildi ve fısıldadı. "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama o adamdan hep şüpheli yaklaşırım. Sürekli soru soruyor. Ama kendisi hiç cevap vermiyor." O an görkemli süvari av ekibine ulaştı. Coşkuyla karşılandı. Yakınlarında durdu. "David," diye seslendi yaşlı sakallı bir avcıya. Adam hemen ilerledi. Şapkası elindeydi. "Şapkanı tak. Dövücüler yerlerini aldı mı?" "Herkes yerinde efendim. Bataklığa oyunu korkutmak için kanoda gönderdim." "Bravo David. İşini biliyorsun." Kahraman etrafına baktı. "Şimdi, köpeklerle ve avcılarla yola çıkacağız. Ama biz küçük şirket olarak doğrudan ormanın içinden geçeceğiz." Avcılar arasında fısıltılar yükseldi. Şaşkınlık, inanmazlık. "Affedersiniz efendi," dedi yaşlı avcı şapkasını tekrar takarak. "Ben bu yolu biliyorum. Ve bu, iyi bir yol değil. Tanrı'dan korkan adam oraya girmez. Geçilmez çalılık, dipsiz sular, yapışkan sümük, bin tehlike var, bir de ormanın tam karşısına geçen o lezbiyeni var, ne at ne de atlı onu hiç atlamamıştır." Kahraman güldü. "Her neyse, değerli dostum. Bundan daha kötü şeylerle karşılaştık biz. Beni takip eden üzülmez. Bilmez misin, ben Fortune'un favorisiyim.
Yaşlı avcı şapkasını taktı ve yola çıktı. Ama o sırada kel kafalı adam kahramanın yanına geldi. "Efendim," dedi sakin bir sesle. Ama alaycı bir dokunuş vardı. "Bir adamın hayatını boşuna tehlikeye atmasını büyük bir hata sayarım. Özellikle o hayat iyi işlere yarayabilecekse. Seninle olmak isterim, bunu biliyorsun. Ama lütfen çevrenize bir bakın. Burada hepimiz erkek değiliz. Bu cinsiyetten biri var aramızda. Onu sadece macera aşkı için kesin tehlikeye atmak, acımasızlık olur." Kahraman konuşmacıya bakmıyordu. Gözleri Amazon'a sabitlenmişti. Ve görüyordu. Görkemli kız onu baştan aşağı ölçüyordu. Kibirli bir özgüvenle, deve kuşu tüylü bir oku demetten seçti. Onu eğer yayına sıkıca yerleştirdi. Sanki bir matador gibi meydan okuyordu. Kahraman kahkaha attı. "Şimdi ona bak," diye bağırdı. "Kız mı diyorsun bu kadına? Ondan bu kadar mı korktun? Size söylüyorum efendim, o benim yeğenim." O ses ormanda yankılandı. Çan gibi, gök gürültüsü gibi, derin ama melodik. O dönem Macaristan'ın da onun gibi bir ses yoktu. Amazon ince belini kahramana kucaklattı. Hatta pembe kırmızı yanağını öptürmesine bile izin verdi. O zamanlar Macar bir kız için bu büyük bir şeydi. Kahraman zaferle etrafına baktı. "Kanım damarlarında boşuna akmıyor. Ha ha, cesaret için onu en iyi adamlarla eşleştir. Onun için korkmayın. Zaman gelecek, bugünün en büyük tehlikeleriyle yüzleşecek. Ve yine de ayakta duracak." Bu sözleri söyledikten sonra atına vurdu. At ileri fırladı. "Beni takip edin," diye bağırdı. Ve küçük, manzaralı grup, ormanın derinliklerine daldı. "Şimdi onları geçelim. Ormanın içine girelim. Geyiğin öğlen dinlendiği gölgeli koruya. Balıkçılın yıkandığı, kaplumbağanın güneşlendiği o yere. Ama bekle, bu yığınlar üzerine kurulu yerleşimler ne? 5-6 kişilik gruplar halinde. Sular ve vahşi doğa arasında sıkışmış. Küçük ağaç kütüklerinden oyulmuş kulübeler, yuvarlak, kil sıvalı, kırmızı saman çatılı. Ve o baraj, suyu tam eşiğin altında tutan o baraj kim yapmış? Kunduzlar. Doğanın kendisinin inşa etmeyi öğrettiği kunduzlar. Dişleriyle ağaçları kemirenler. Kütükleri buraya getirenler. Barajı yapıp yıl boyu koruyanlar. "Bak, şurada biri var. Alt kattan süzülerek çıkıyor. Nazik gözleriyle etrafına bakıyor. Henüz insanı hiç görmedi. Daha ileri. Eski boş bir ağacın gölgesinde bir aile yatıyor. Bir geyik, bir dişi geyik, 2 küçük yavru. Geyik güneş ışığına doğru çıkmış. Parlak kürkünü yalıyor. Dallanan boynuzlarıyla sırtını kaşıyor. Gurur dolu adımlarla dolaşıyor. Dişi çimlerin arasında tembelce uzanmış. Ara sıra başını kaldırıyor. Büyük siyah gözleriyle yavrularını izliyor. Çok uzaklaştıklarında hüzünlü bir inleme yükseliyor sesinden. Ve küçükler hemen koşuyor anneye. Etrafında dolaşıyorlar. Duraksıyorlar. Tüm uzuvları titriyor. Her hareketi zarif, canlı, güzel. Aniden geyik dondu. Alçak bir çığlık attı. Burnu havaya kalktı. Şişmiş burun delikleri her yönü kokladı. Ayakları toprağı tırmaladı. Başını eğerek döndü. Boynuzlarını tehditkar biçimde salladı. Sonra tamamen hareketsiz kaldı. Dışarı fırlamış gözleri, içgüdüsel korkuyu yansıtıyordu. Dişisine koştu. Tarif edilemez bir naziklikle inlediler. Burunlarını birbirine sürtüştürdüler. Kendi dillerinde bir şeyler anlattılar birbirlerine. 2 yavru hemen anneye uçtu. Küçük uzuvları titriyordu. Sonra geyik sessizce ormana karıştı. Ayak sesleri neredeyse duyulmaz. Dişi ise, yerinde kaldı. Korkmuş yavrularını yalıyor. Başını kaldırıp kulak dikiyordu. Birden ayağa fırladı. İnsan kulağının ayırt edemeyeceği bir şey duymuştu. Uzaktan, çok uzaktan gelen tuhaf bir ses. Avcılar bu sesi iyi tanır. Köpekler izde. Dövme başlamıştı. Geyik rahatsız bakışlar attı. Ama sonunda tekrar yere uzandı. Yoldaşının geri döneceğini ve onu beklemesi gerektiğini biliyordu. Kovalamaca yaklaşıyordu. Yaklaşıyor ve yaklaşıyordu. Geyik sessizce geri döndü. Garip bir ciyaklamayla eşine bir şeyler anlattı. Dişi hemen kalktı. Yavrularıyla birlikte eğik adımlarla uzaklaştı. Dövücülerin çizgisini geçtiler. Geyik biraz daha geride kaldı. Boynuzlarıyla toprağı yırttı. Belki öfkesinden, belki eşinin izlerini silmek için. Sonra boynunu gerdi. Havlamaya başladı. Köpeklerin sesini taklit ederek, onları yanlış yola sokmak için. Eski bir taktik bu. Daha kurnaz geyikler tarafından kullanılan. Sonra boynuzlarını geriye attı ve eşinin gittiği yönde kayboldu.
Dövücüler artık çok yakındı. Çalılıkların çıtırtısı, silahlı adamların bağırışları, köpeklerin havlaması, orman birdenbire hayatla doldu. Çığlıklardan şaşıran onlarca tavşan ve tilki ağaçlar arasında fırladı. Bazen nefes nefese bir tilki açıklığa çıktı, ama önünde porsuk görünce korkuyla geri sıçradı. Ara sıra gri çizgili bir kurt sessizce geçti. Bacaklarının arasında titreyerek duran tavşanlara bakmadan. Ama hiç kimse bu hayvanları kovalamıyordu. Avcılar daha büyük bir hedefin peşindeydi. Daha asil bir avukat, güçlü boynuzlu bir geyik. Yaşasın, yaşasın, sesler uzaktan yükseldi. Dövücüler yerlerinde durdu. Avın gürültüsü hızla yaklaşıyordu. Kısa süre sonra tuhaf bir hışırtı. Geyikler, yavrularıyla birlikte çalılıktan geçti ve kayboldu. Onlarla dövücüler arasında geniş bir uçurum vardı. İkisi de yıldırım hızıyla düşmüş ağaç kütüklerini aştı. Ve uçuruma ulaştılar. Tehlike hem önden hem arkadan geliyordu. Ama en büyük tehlike arkadan geldi. Çünkü orada, Herkül kahraman, cesur Amazon ve ateşli Transilvanyalı avcı kovalamacaya girişiyordu. Geyik uçurumu en ufak çabayla geçti. Ayaklarını aynı anda havaya kaldırdı. Başını geriye attı. Dişi sıçramaya hazırlandı. Ama yavrular, geri çekildiler. Uçurumdan korkmuşlardı. Zavallı dişi geyik çöktü. Dizleri katlandı. Başını eğdi. Yavrularının yanında kaldı. O an bir okey fırladı. Transilvanyalı avcı atmıştı. Okey hayvanın yanını deldi. Yaralı canavar, İnsan inlemesine benzeyen ama çok daha korkunç bir çığlık attı. Hatta atıcı bile etkilendi bu sesten. Merhamet duydu. Acı çekmeyi bırakana kadar ona dokunmaktan kaçındı. İki yavru, ölü annenin yanında hüzünle durdu. Ve kendilerini canlı yakalanmaya bıraktı. Bu arada kaçan geyik öfkeyle boynuzlarını sallıyordu. Kanlı gözlerle yolunu kapatan dövücülere koştu. Dövücüler biliyordu. Bu genellikle yumuşak ve çekingen canavarın, umutsuzluğunda ne kadar tehlikeli olabileceğini. Birkaç köpek saldırdı. Ama öfkeli hayvan onları boynuzlarıyla yardı. Yere fırlattı. Sonra bataklıklara koştu. Peşinden, diye kükredi kahraman. Sesi gök gürültüsü gibiydi. Ve atını, geyiğin az önce uçtuğu uçuruma doğru sürdü. Yardım et İsa, diye bağırdılar karşı taraftaki dövücüler. Ama bir sonraki an, korkuları coşkuya dönüştü. At, cesur binicisiyle birlikte uçurumu güvenle geçti. Suite'den sadece ikisi onu taklit edebildi. Amazon ve genç süvari. Her iki at da aynı anda uçurumun üzerinden uçtu. Hanımefendinin uzun kadife cübbesi havada bir bayrak gibi dalgalandı. Sıçrama sırasında arkasına gururla baktı. Sanki herhangi bir erkeğin kendisini takip edecek kadar cesur olup olmadığını soruyordu. Diğerleri boyunlarını riske atmak istemedi. Sadece genç Transilvanyalı denemek istedi. Ama atının arka bacağı zaten yaralıydı. Ve eğer eğeri son anda patlasaydı. Gerçekten de patladı. Karşı tarafa zar zor tırmandı. Ama atı, daha az şanslıydı. Sadece ön ayaklarıyla karşı kenara ulaşabildi. Vahşi bir mücadeleden sonra, uçuruma geri düştü. 3 binici tek başına uçan geyiği kovalıyordu. Kahraman tam peşindeydi. Amazon ve süvarisi biraz yanda ilerliyordu, orman çok yoğundu, engelliyordu. Geyik sonunda kalın kamışlara daldı. Suya doğru ilerledi. Kahraman hala peşindeydi. Genç biniciler ise kamışların arasına giriyordu ki, iki kocaman siyah yaratıkla yüzleştiler. Homurdanıyorlardı şiddetle. Vahşi domuz sürüsünün yavruları. İğrenç yaratıklar etraflarındaki her şeye sağırdı. Ezilmiş kamışlar ve çamurdan oluşan yatakta yatıyorlardı. Ama gencin atı üzerlerinden atlarken, kenardan çömelmiş yavruların bir kısmını ezdi. Diğer benekli küçük domuzlar cıvıldayarak sazlıklara dağıldı. Ve iki yaşlı domuz vahşice homurdanarak saldırıya kalktı. Dişi domuz gencin üzerine atıldı. Ama bir an için kolların üzerinde kaldı. Kılları dik durmuştu. Kulaklarını dikmiş, dişlerini gıcırdatıyordu. Sonra küçük kanlı gözlerini Amazon'a çevirdi. Genç uzaktan dartını fırlattı. Sağlam, güçlü bir eliyle. Dart havada vızıldadı. Sonra saplanıp kaldı. Dik ve titrer biçimde, hareket eden canavarın kafatasında. Domuz devasa bir tek boynuzlu at gibi biraz öne koştu. Ama gözleri görüşünü kaybetmişti. Sendeledi. Düştü. Sessizce. Ölü. Hanımefendi öfkeli domuzu sakin bir şekilde bekliyordu. Okunu geri çevirdi. Aşağı tuttu. Atının dizginlerini sıkıca çekti. At tamamen hareketsiz duruyordu. Ama kulaklarını dikmiş, domuz canavarına yan bakışlar atıyordu.
Ve tam o an, kuduz canavar atın karnının altından geçti. Parıldayan dişleriyle yukarı atılmak üzereydi. İyi eğitimli at, aniden ayağa kalktı. Saldırganının üzerinden atladı. O anda Amazon ustaca eğildi. Okunu fırlattı. Doğruca yabani domuzun omuz bıçaklarının arasına. Ölümcül yaralı canavar uzun çimlerin arasına battı. Bir kez daha saldırmak istedi. Ama genç hızla atından indi. Hançeriyle son darbeyi vurdu. Bitti. O an uzaktan bir boru sesi yükseldi. Kahraman geyiği devirmişti. Diğer atlılar uzun bir tur sonunda gelebildi. Ve günün kahramanını yüksek sesle karşıladılar. Eljen, Eljen, yaşasın. Herkül süvari baştan aşağı çamur içindeydi. Diğerleri de, pek iç açıcı görünmüyordu. Sadece Amazon'un cübbesi tertemiz kalmıştı. Yırtılmamıştı. Böyle anlarda bile bir kız kıyafetlerine nasıl bakılacağını bilir. Kahraman yeğeninin yabani domuzu öldürdüğünü görünce dondu. Canavar onun önünde uzanmıştı. Gerçek boyutundan bile büyük görünüyordu. Kahraman derin biçimde etkilendi. Sanki ilk kez, sevgilisinin maruz kaldığı tehlikenin büyüklüğünü tam anlamıyla kavramıştı. Endişesiz değildi. Neliyim? Ama hemen eli uzandı ona. Ve gülümsedi. Zaferle etrafına baktı. Damarlarında benim kanım olduğunu söylememiş miydim? Herkes görkemli kahramana iltifat etmek için birbirine girdi. Bu tür durumlarda yalnızca şanslı avcıya ait olan tuhaf bir tatmin vardı yüzünde. Kahraman yeniden etrafına baktı. Gözü genç Transilvanyalı'ya takıldı. Nicholas oğlum, söyle, Transilvanya'da da böyle domuzlar yetişiyor mu? Transilvanyalı biraz acı çekiyordu. Son kazadan sonra. Ama Macaristan'daki herhangi bir şeyin Transilvanya'dakinden üstün olduğunu kabul etmesi mümkün değildi. Kesinlikle, ve daha da ince. Bu cevap kahramanı o an için söylenen her şeyden daha çok yaraladı. Ne, az önce övdüğü oyundan daha incesini bulacağını söylemek mi? Hem de kalbinin sevgilisinin öldürdüğü oyun hakkında. Bu gerçekten aşırıydı. Peki oğlum, çok iyi, diye hırladı kahraman. Göreceğiz, göreceğiz. Öğleden sonra geç saatte oturuldular. Ormanın ortasındaki geniş bir çim alanda serilen basit ama lezzetli yemekler. Şarap, neşeli şakalar, her şey yeniden düzeldi. Savaştan konuştular, kovalamacadan, güzel kadınlardan, şiirden, saray entrikalarından. Ama yine de kahraman o cevabı aklından çıkaramadı. Yani Transilvanya'da gerçekten mükemmel bir spor var mı? Genç Transilvanyalı bu ipi çok yorucu bulmaya başlamıştı. Kel kafalı adam gerginliği fark etti. Kadehi kaldırdı. Tanrı Türkleri neşeli tutsun. Kahraman öfkeyle bardağını devirdi. Tanrı böyle bir şey sunmasın, diye bağırdı. Tüm günlerim boyunca onlarla savaştıktan sonra onlara dua etmeyeceğim. Sürekli efendisini değiştirmeye çalışan adam aptaldır. Ama Türk bize çok nazik bir efendi, dedi genç Transilvanyalı. Belirsiz bir gülümsemeyle. Ha ha, söylememiş miydim? Sizinle Türkler bile bizimkilerden daha büyük ve ince. Tabii ki, tabii ki. Transilvanya'da her şey Macaristan'dakinden daha iyi gelişir. Domuzlar daha büyük, Türkler daha zarif. O anda yaşlı avcı David kahramana yaklaştı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Kahramanın yüz hatları birdenbire değişti. Sanki büyülenmişti. Yerinden fırladı. Silahımı ver. Uzun gümüş kuşatlı tüfeğini eline aldı. Misafirlerine döndü. Yüzü parlıyordu. Hepiniz burada kalın. Devasa bir domuz yakında. Sonra Nicholas'ın omzuna dokundu. Onu göreceksin oğlum. Size temin ederim. Bu hayvan Kalidonyan domuzunun soyundan geliyor. Ve heyecanla uzaklaştı. Ormanın o kısmına doğru hızlıydı. David'i geri göndererek emretti. Kimse beni takip etmesin. Nasıl olduğunu bilmiyorum, diye fısıldadı Helen yanındaki gence. Ama amcamın tehlikede olduğuna dair bir ön sezim var, keşke yanında olsan. Genç hiç cevap vermedi. Ama hemen ayağa kalktı. Silahını tuttu. Gitme, dedi Transilvanyalı. Sadece onu öfkelendirirsin. Tüm işi kendisi yapmak istiyor. Onlarca Tatar'ı tek başına alt etmiş bir adam, tek bir vahşi hayvanla kolayca başa çıkar. Gençler ikna oldu. Kaldılar. Adamlar içmeye devam etti. Kadın ise kahverengi bir çalışma odasında kaldı. Ara sıra huzursuzca bakıyordu. Ormanın eteklerine. Aniden ormanda bir ateş sesi yankılandı. Herkes bardağını bıraktı. Birbirine baktılar. Kalpler durdu. Birkaç saniye geçti. Sonra, vahşi bir canavarın kükremesi yükseldi. Ama bu bilinen ses değildi. Ölümcül yaralı bir domuzun kükremesi değildi bu. Hayır.
Bu tuhaf bir gurultuydu. Yarı boğuk, şiddetli bir mücadeleyi anlatıyordu. O nedir? Soru herkesin dudağına yükseldi. Seslenirdi. Eğer tehlikede olsaydı. Ve sonra, ikinci bir atış. Herkes ayağa fırladı. Gidelim, gidelim, diye haykırdı kız. Her uzvu titriyordu. Ve tüm birlik atış yönüne koştu. Kahraman en fazla 400-500 adım ilerlemişti. Güçlü bir meşe ağacının dibinde vahşi canavarla karşılaşmıştı. Devasa bir domuzdu. Uzun, parıldayan siyah kıllı. Sırtında ve alnında, kalın kıvrımlar halinde zırh gibi sert deri. Uzun ve kaslı ayaklar. Tembelce homurdanarak çalılıklara bir yatak kurmuştu. Devasa kafasını bir adam kolundan kalın çalıların arasına sokmuştu. Yaklaşan ayak seslerini duyunca baş kalktı. Çeneler açıldı ve saldırganına yan bakışlarla baktı. Kahraman daha iyi nişan almak için diz çöktü. Tam o anda canavar başını kaldırdı. Kurşun kafatası yerine, boynunu deldi. Ciddi yaraladı, ama ölümcül değildi. Yaralı domuz anında yuvasından fırladı. Kıvılcımlar saçarak düşmana atıldı. Bu tür saldırıdan kaçmak zor değildi. Ama kahraman, hiçbir rakibin yolundan çekilen bir adam değildi. Silahını kenara attı. Hançerini çekti. Canavarın başına öyle güçlü bir darbe vurdu ki, ama büyük darbe canavarın dişine geldi. Hançer kabzasından kısa koptu. Şoktan yarı şaşkın olan domuz kahramanın ayağını hafifçe otladı. O an kahraman canavarın her iki kulağından tuttu. Ve mücadele başladı. Silahsız, ama bırakmıyordu. Domuz homurdanıyor, kükreyordu. Başını her yöne çeviriyordu. Ama kahramanın demir kavrayışı bırakmıyordu. Canavar onu devirmeye çalışınca kahraman aniden diz çöktü. Sıkılı yumruğuyla muazzam bir darbe vurdu. Geriye fırladı, düştü. Ama hemen toparladı. Tüm ağırlığıyla domuzun üzerine bastırdı. Domuz boşuna direniyordu. Cam gibi gözler dışarı çıkmıştı. Kan akıyordu. Bacaklar sarsılmış halde kıvranıyordu. Bitmek üzereydi. Kahraman artık sadece yardım istemesi gerekiyordu. Ama utandırıcı olurdu. Ya da ölmesini bekleyebilirdi. Ama o da çok yorucu. Birden hatırladı. Kemerinde bir Türk bıçağı vardı. Domuzun başına dizini bastırdı. Bir eliyle bıçağını aradı. O an, ormanda bir silah sesi yankılandı. Ezilmiş domuz birdenbire sıçradı. Sanki baskı kalkmıştı. Son gücünü topladı. Saldırganını üzerinden attı. Ve son bir darbe vurdu. Dişlerini kullandı. O darbe ölümcüldü. Adamın boğazını yırttı. Akrabaları ve arkadaşları koşarak geldiler. Kahramanı ölü domuzun yanında buldular. Ölüm sancıları içinde. Yüksek sesle ağıtlar yükseldi. Mendiller boğazına bağlandı. Hiçbir şey değil, çocuklarım, hiçbir şey değil. Nefes nefese kaldı. Ve öldü. Ah, zavallı savaşçı. Ah, ülkem, diye ağladı Helen. Gözyaşları içindeki gözlerini gökyüzüne kaldırarak. Gala günü, yaz günü olmuştu. Av bir cenaze olmuştu. Misafirler hüzünle en iyi arkadaşlarının cesedini kısa katorniye taşıdılar. Sadece kel kafalı adam tam tersi yöne döndü. Hayatın başka ve daha iyi şeyler için olduğunu söylememiş miydim, diye mırıldandı. Vay 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 canına, dünya büyük ve insan çok, bir krallığa gideceğim daha ileriye. Ve böylece, ülkesinin en büyük şairi, en cesur evladı vefat etti. Nicholas Zerinyi, savaşçı, devlet adamı, şair. Şimdi boşuna ararsın av kutusunu ya da kalesini. Hepsi öldü. İsim, aile, hatta kahramanın hatırı bile. General ve devlet adamı unutulur. Ama bir parça hayatta kalırsa, sadece bir parça sonsuza dek yaşar.